Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz aletin adı elektroskop. Elektroskop nedir? Arkadaşlar elektroskopun şurada bir topuzu vardır. Buraya elektrik yüklü bir cisim yaklaştırdığınız zaman şu görmüş olduğunuz yapraklar açılır. Bir elektrik yükü tespit ettikleri için. Tabii ki bu yük eksi olacak ama ondan birazdan bahsedeceğim. Bunu mesela böyle elektrik yüklü olduğunu düşündüğünüz bir şeye yaklaştırın. Mesela sinirlendi anneniz babanız, yanlış bir şey yapmışsınız. Ona böyle yakınlaştırın, bu yapraklar hareket edebilir. Bu biraz işin latifesi, şaka. Öyle bir şey olmaz ama siz yine de annenizi babanızı sinirlendirmeyin. Bak nereye bağladım. Ebeveynlere buradan selamlar. Evet, güzel bir deney olacak malzemeler. Elektroskop, balon, saç. Saçı da bir malzeme olarak yazmamız gerçekten. Saçımı süpürge ettim. Deney dünyası için. Bugün saçımı kullanacağım arkadaşlar. Ben bu yüzden bilim adamı olamadım. Sen evet. Yeterli saçım yok. Erhan yeterince saçlı olmadığı için bilimden uzak kaldığını iddia ediyor. Tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu herhangi birinin saçına sürterek de yapabilirsiniz. Şimdi balon. Balonu saçıma sürteceğim arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. Yani keyif aldığım için değil. Bir amacı uğruna bunu yapıyorum. Ve elektroskopa yaklaştırıyorum. Bakın yaklaştırdım sadece. Şimdi bir de dokundurayım. Bakın. Dokundurunca daha büyük etki oldu. Ve gördüğünüz gibi az evvel yaklaştırdığımda başlangıç noktasına geri dönmüştü. Şu an dönmedi. Şu an yüklü bir şekilde kalmaya devam ediyor. Başlangıç noktasına geri dönmedi. Ne oldu arkadaşlar? Aslında ben balonu saçıma sürterek bu balonu elektriklendirdim. Bir elektrik akımı yaratacak şekilde bir hareket kazandırmış oldum. Bir elektrik yükü kazandırmış oldum balona. Fark şuradan kaynaklanıyor. Yani bu yaprağın şu an bu pozisyonda kalmasının sebebi şu. Bu artık eksi yükle yüklenmiş durumda. Böyle değildi başlangıçta. Balonu saça sürttüğümde ne oldu? Balon eksi yükle yüklenmiş oldu. Yaklaştırdığımda eksi yükler yapraktaki eksi yükleri itti ve yapraklar açıldı. O sırada topuz artı yükle kalmaya devam etti. Fakat dokundurduğumda aslında sistemi birleştirmiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi sistemi birleştirdim. Bunlar hepsi eksi yükle yüklenmiş oldu. Yani şu an topuz da eksi yükle yüklü. Yapraklar da eksi yükle yüklü. O yüzden başlangıç noktasına gelmiyor. Peki ben pozitif bir insan olduğumu varsayıyorum. Artı yükle yüklüysem acaba bu sistemi tekrardan başa döndürebilir miyim? Gördüğünüz gibi nasıl da pozitif bir insanım. Gülerek yaptığım için ayrıca bir artı yük yüklemiş olabilirim. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Burada bir yük paylaşımı yaptık aslında. Ne oldu? Ben elektroskopun o üstündeki negatif enerjiyi almış oldum üstüme. Bu da aslında bizim kütlelerimizle de alakalı. Bizim büyüklüklerimizle de alakalı. Dünyada da böyle bir şey var. Dünyanın çevresinde de bir manyetik alan var biliyorsunuz. Statik elektrik var. Dünyanın içinde de var bu. Ve dünya ile bizim aramızda da aslında böyle bir elektriksel yük bağlantısı var. Fakat dünya o kadar büyük ki o bizden aslında o negatifliği alabiliyor. Biz ona bir şekilde bu şekilde etki edemiyoruz en azından. Fakat burada bir şeyi daha görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir geçiş, bir elektrik yükünün varlığını gözle görülmeyen bir şey var. Burada bir etkileşim yaşandı az evvel. Bir yük değişimi oldu. Şunu unutmayın. Her zaman için eksi yükler hareket eder. Eksiler artılar vardır ya bir cismin etrafında. Elektronlar, protonlar. Elektronlar eksi yüklüdür. Her zaman için eksiler hareket halindedir. Artılar hareket etmez arkadaşlar. Eksi yüklü olanlar hareket halindedir. Şöyle kodlayabilirsiniz. Bunlar zayıftır, eksiktir, kiloları zayıftır, devamlı hızlı hareket ederler. Artılar kiloludur, onlar çok hareket edemez gibi düşünebilirsiniz. Bir cisim pozitif yüklüyse o da eksi verdiği için pozitif yüklüdür arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bunlar kritik meseleler. Aslında ben az evvel ne yaptım arkadaşlar? Buraya dokunarak elektroskopu nötrlemiş oldum. Tekrardan şimdi şöyle bir
Saçımı yaklaştırsam. Bakın şimdi çektim. Başlangıça geri döndüm. Şimdi geldim. Bu sefer dokundurdum. Çektim. Başlangıç noktasına geri dönmedi. Şimdi topraklayalım. Zaten senin verdiğin elektrikli saçtan dolayı geri aldım. Aslında bir nevi öyle de düşünülebilir. Verdiklerimi geri aldım diyebiliriz. Arkadaşlar burada gördüğümüz mesele aslında statik elektrik dediğimiz, yani durağan halde olan elektrik. Şimdi biz balonu saçımıza sürttüğümüz zaman balonu eksi yüklerle yüklüyoruz. Burada bir hazırda bekleyen bir statik elektrik deposu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu aslında o sırada statik elektriğe sahip. Burada elektroskopa yaklaştırdığımızda veya işte saçımıza yaklaştırdığımızda ne oluyor? Bir aralarında bir çekim olduğunu, mesela kazakları çıkartırken özellikle kazaklar saçımıza değdiği zaman ne olur? O statik elektriklenmeden ötürü saçlar havaya doğru kalkar böyle. Kış aylarında özellikle kazağı çekerken bunu rahatlıkla görebiliriz. Aralarında bir net olarak elektrik akımı demesek de statik elektrik yüklenmesi, bunun tam karşılığı bu olarak ifade edilebilir. Bir diğer örnek, insan vücudunda da böyle elektrik akımı mevcut arkadaşlar. Biz de böyle bazen biriyle el ile sıkıştığımız zaman ne olur? Biz elektrik çarptı deriz. İşte o da statik elektrik. AVM'lerde falan genelde olur. Topraklanmanın iyi yapılmadığı sahnelerde olabilir. Elektrikle yüklenir vücut ve kendinizi o gün topraklamadıysanız, hani deriz ya bir toprağa basalım diye. Hakikaten o gün üstünüze negatif diyeceğim buna, eksi yüklü iyonlar olduğu için böyle bir durum varsa ne oluyor? Karşılıklı bir elektrik çarpması. Bazen anakartı yakan insanlar var arkadaşlar. Böyle arkadaşlarımız var. Kamera arkasındaki bir arkadaşımız hatta öyle. Sevgili Burak. Anakart yakmış. Anakarta çıplak elle dokunurken, bilgisayarın anakartından bahsediyorum. Elinden elektrik akımı geçiyor. Atlıyor. Anakartı yakıyor. Bir diğer çarpıcı örnek, benzin istasyonlarında çalışan pompacıların ayakkabıları arkadaşlar. Bunlar özel statik elektriği iletmeyen özel tabanlardan oluşuyor. Neden? Benzin istasyonlarında yerde böyle benzin kalıntıları olabilir. O insanın üzerinden elektrik akımı geçse dahi ayağından bir atlama vesaire olmuyor ki orada bir yangın çıkmasın. Yani benzin istasyonları öyle hafife alınacak yerler değil. Ben bazen görüyorum, biraz eskisi kadar sıkı değil, böyle insanlar sigara falan içiyorlar böyle yakın yerlerde. Çok manasız. Böyle şeyler olduğu zaman insanları uyarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Oldukça riskli olabilir. Bulutlar da arkadaşlar birbirine sürtüyorlar aslında gökyüzünde ve kendi aralarındaki bu sürtüşmeden dolayı ne oluyor? Şimşek çakıyor. Eğer onlardan yeryüzüne bir elektrik akımı gelirse de ne oluyor? Yıldırım düştü diyoruz. O da yine aslına bakarsanız benle balon arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki. Şimdi bunları duyunca statik elektrikten çok da hoşlanmamış olabilirsiniz. Haklısınız ama rahatsız olmayalım, zarar görmeyelim diye antistatik malzemeden üretilen ürünler de var. Bazı ambalajlar, poşetler, yüzey kaplamaları, kablolar, önlükler, az evvel bahsettiğim gibi ayakkabılar. Mesela BASF'nin Elastolan termoplastik poliüretan tescilli markasıyla üretilen koşu ayakkabılarının tabanları antistatik. Bu sayede insan vücudunda oluşan statik elektrik yük boşalmasına yol açmadan vücuttan uzaklaştırılıyor. Bayağı etkili bir yöntem. Bir ayakkabının tabanı bile arkadaşlar vücudumuzdaki elektriğin aslında güzel bir şekilde atılmasını sağlayabiliyor. İşte bilimin gücü. Bunu keşfetmiş, bunu fark etmiş ve koşucuların performanslarını belki de arttıran bir çözüm üretmiş. Meseleyi kavradıysak şimdi güzel bir soru geliyor. Plastik bir tarakla saçınızı taradıktan sonra neden bazı saç telleri havada kalır? A. Saç telleri statik elektrikle yüklendiği için. B. Saç telleri hafif olduğu için. Cevabı bulmak için saçınızı bir plastik tarakla tarayıp sonuçları gözlemleyebilirsiniz. Bakın size bir deneyim fırsatı. Evet, güzel bir konuyla bu haftayı da kapatmış olduk. Önümüzdeki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın. Sana şaka yapmak istemedim ya. Gerçekten sana şaka yapmak istemedim. Üzülmüyorum da. Yani sonuçta kellik kötü bir şey değil ki. Öyle değil mi? Hiç. Ağlama, tamam ağlama. Dur ağlama dur. Sadece statik elektriğim yok.